Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çilekli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde siyah, yeşil ve kırmızı olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Tabanımız, patiğimizin kenarları, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi'nden aldım. Arkadaşım Fatma'ya da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Modelin tasarımı kendisine ait. Hemen patiğimize başlayalım. Siyah ipim ile patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyorum hanımlar, 12 ilmek olarak. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım, 12. 12 ilmekten sonra geri dönüyorum. İlk sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 ile de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başlangıç yerlerinden 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. Hemen ilk ilmeğimi hanımlar, siyah çok net görünmeyebilir ama şu kenarda kenar ilmek yeri var. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şimdi birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz var. Şimdi 5. şişimi aldım. Örmeye başlıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik bu şekilde aynı yöne dolana dolana örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra tamamladık, ördük. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini patik burnuna şöyle baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen başta. Burada ilk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altında ilmeğin kenarına buraya girerek artırmamı yapıyorum. Yani buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altında bakın bir altındaki şu ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum yine. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum.
Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de normal öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. Hemen yine ilk şişimde başta hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki şuradaki ilmeğin kenarına girerek buradaki ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeğimi düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Düz öreceğim, artıracağım. Patiğimizin burun kısmını bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Çilek modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizde ilk şişimizde 1. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. Ardından ilk çileğime başlayacağım. Kırmızı ipimi ekliyorum. 1 ilmek kırmızı. Patiğim sökülmesin diye hemen kırmızı ipimin ucunu burada siyahıma düğümlüyorum. 3 tane siyah ile başladık. 1 tane kırmızı ördük. Modelin devamında 7 ilmek siyah öreceğim. 4, 5, 6, 7. 1 ilmek kırmızı. Tekrar 7 ilmek siyah. 2 tanesini ördüm. İkinci şişimdeyim. 3. siyah ilmeğim. 4, 5, 6, 7. 1 ilmek kırmızı. Tekrardan 7 ilmek siyah örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 1 kırmızı. 3. şişimden devam edeceğim. Yine 7 ilmek siyahımı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 1 kırmızı. 7 ilmek siyah. 3, 4, 5, 6. 4. şişimden devam edeceğim. 7. siyahım. 1 tane kırmızı örüyorum. Tekrardan 7 ilmek siyah. 4, 5, 6, 7. 1 tane kırmızı. Ve kalan 4 ilmeğimi siyah ile ördüm. Modelde 4 şişimize de çileğimizi kurduk. Bir sıra tamamladık. Tekrar ilk şişime geldim. Çilek modelimizde 2. sıradayız. İlk 2 ilmeğimi siyah ile ördüm. Kırmızımı alıyorum. İlk çileğimi yapacağım. 3 tane kırmızı. Şimdi tekrar siyahımı aldım. Modelin devamı 5 siyah 3 kırmızı devam edecek. Bakın 5 ilmek siyah ördüm. 3 tane kırmızı. 5 ilmek siyah. İkinci şişimdeyim. 2, 3, 4, 5. 3 tane kırmızı.
5 ilmek siyah örüyorum. 3, 4, 5. 3 tane kırmızı. Şu ikinci kırmızı ilmeğim. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü kırmızı ilmeğimi de ördüm. Tekrardan 5 tane siyah örüyorum. 3 oldu. 4, 5. 3 ilmek kırmızı. 5 tane siyah örüyorum. 4 ve 5. Dördüncü şişime geçtim. 3 tane kırmızı. 1, 2, 3. Yeniden 5 ilmek siyah. 3 tane kırmızı. Ve son 3 ilmeğimi siyah ile ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Tekrar ilk şişime geldim hanımlar. Modelde 3. sıramız. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Kırmızımı alıyorum. İlk çileğimi yapacağım. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. İlk çileğimi yaptım. Çilek aralarında 3'er tane siyah örüyoruz. İkinci çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. Çilek arasına yine 3 tane siyah öreceğim. 1, 2, 3. Diğer çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. Yine çilek arasına 3 tane siyah. Diğer çileğime geldim. 2 kırmızı, 1 siyah, tekrar 2 tane kırmızı. Çilek arası için 3 tane siyah örüyorum. Bir diğer çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. Arada 3 tane siyahım var. Bir diğer çileğimi yapacağım. 2 kırmızı, dördüncü şişimden devam ediyorum modelime. Şu ikinci kırmızım, 1 siyah, tekrar 2 tane kırmızı ördüm. Çilek arası için 3 tane siyah. Sonuncu çileğimi yapacağım. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. Ve kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Modelimizin 3. sırasını hanımlar burada tamamlamış olduk. Geldim ilk şişime. Modelimizde 4. sıramız bu. Bu 4. sıramızda hanımlar ilk çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Bakın ilk çileğimi yaptım. Çilek aralarında birer tane siyahımız var. Bir siyahımı ördüm. Şimdi ilk çilek ile aynı şekilde ikinci çileğimi yapacağım. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah ve ikinci şişimden devam ediyorum. 1 kırmızı, ikinci çileğimi de yaptım. Çilek arasında bir siyahım var. Bir diğer çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Yine çilek arasına bir ilmek siyah ördüm. Diğer çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü kırmızım, 1 siyah ve 1 kırmızı. Tekrar çilek arasına bir ilmek siyah ördüm. Diğer çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Ve çilek arası için bir tane siyahım var. Bir diğer çileğimi yapacağım. 1 kırmızı, 1 siyah. Dördüncü şişimdeyim. 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Ve yine çilek arası için bir siyah. Diğer çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah. 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Ve son bir ilmeğim siyah. Çileğimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik ilk şişimize hanımlar. Çileğimizde 5. sıramız bu. Bu sıramızda ilk çileğimi yapıyorum. Bakın 3 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı. Bakın ilk çileğimi yaptım. Çilek aralarına yine bir tane siyah örüyoruz. Modelin devamı hanımlar bakın 3 kırmızı, 1 siyah diye devam ediyor. 3 kırmızı, 1 siyah. Tekrardan 3 tane kırmızı, 1 siyah. 3
3 kırmızı, 1 siyah. 3 kırmızı, 1 siyah. 3 kırmızı, 1 siyah. Üçüncü şişimden devam edeceğim modelime. Tekrardan 3 tane kırmızı, 1 siyah. 3 kırmızı, 1 siyah. 3 kırmızı, 1 siyah. Tekrardan 3 kırmızıyı öreceğim. Dördüncü şişimizden devam edeceğiz. Şöyle. Üçüncü kırmızımı ördüm. 1 siyah. Tekrardan 3 tane kırmızı. 1 siyah. 3 kırmızı. 1 siyah. 3 kırmızı ve sonuncu ilmeğim siyah. Bu şekilde 5. sıramızı da yaptık. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 6. sıramız. İlk çileğimizi yapıyoruz hanımlar. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. İlk çileğimizi yaptık. Çilek aralarında bir tane siyahımız var. İkinci çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah ve ikinci şişimdeyim. 1 kırmızı. İkinci çileğimizi de yaptık. Arada bir ilmek siyahım var. Üçüncü çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Arada yine bir siyahım var. Dördüncü çileğimdeyim. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı. Üçüncü şişime geçtim. Buradan devam edeceğim. 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Arada yine bir tane siyahım var. Beşinci çileğimi yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Yine arada bir siyahım var. Altıncı çilek yapıyorum. 1 kırmızı, 1 siyah. Dördüncü şişimdeyim. 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı. Yine arada bir tane siyahım var. 7. ve sonuncu çileğim. 1 kırmızı, 1 siyah, 3 kırmızı, 1 siyah, 1 kırmızı ve son bir ilmeğim siyah. Evet, 6. sıramızı böylece tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi çileğimizde 7. sıramızı yapıyoruz. 7. sıramızda bir tane siyah örerek başladım. Kırmızımı alıyorum. İlk çileğimi yapacağım. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. İlk çileğimi yaptım. Çilek aralarında 3 tane siyahımız var. İkinci çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı. Tekrar ikinci şişimdeyim. Çilek arasına yine 3 ilmek siyah örüyorum. Bu çilekte son sıramız hanımlar. Tekrar bir diğer çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah ve tekrar 2 kırmızı. Çilek arasına 3 tane siyah ördüm. Bir diğer çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah. Üçüncü şişimdeyim. 2 kırmızı ve çilek arasına 3 tane siyah örüyorum. Bir diğer çileğimdeyim. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı ve tekrardan çilek arası için 3 tane siyah. Diğer çileğimi yapacağım. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı ve tekrar çilek arası için 3 tane siyahımı örüyorum. Sonuncu çileğimi yapıyorum. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı ve kalan 2 ilmeğimi de siyah ipim ile ördüm. Çileğimizde 7. sıramızı tamamladık. Şimdi 8. sıraya geldiğimizde hanımlar yaprağımızı yapacağız. Bunun için de şöyle yeşil ipimi hazırlayacağım. Siyah ipim de böyle kesik çıkmış maalesef. Hemen siyah ipimin ucunda tekrardan düğümleyin buraya. Maalesef iplerde böyle hatalar olabiliyor bazen. Şimdi modelde hanımlar 8. sıradayım. Bu 8. sıramızda ilk 3 ilmeğimi, kırmızı ipimi şimdi artık kullanmayacağım. Siyah ve yeşil ile devam ediyorum. İlk 3 ilmeğimi siyah ile ördüm. Ortaya bir ilmek yeşil öreceğim. 8. sıra.
Hemen yeşil ipimin ucunu da yine siyahıma burada düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım. Şimdi modelin devamında şöyle ilerliyorum. İlk 3 ilmeği siyah ile ördük, bir yeşil. 7 siyah, bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 7 siyahımı ördüm, bir ilmek yeşil. Tekrardan 7 tane siyah öreceğim. İkinci şişimdeyim. Şu 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 7 tane siyah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek yeşil. Üçüncü şişimdeyim. Aynı modele devam edeceğim burada da çileklerimi. 7 tane siyah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane yeşil. 7 siyah. 4, 5, 6 ve dördüncü şişimdeyim 7. Bir ilmek yeşil örüyorum. 7 tane siyah. 6, 7. Bir ilmek yeşil ve kalan 4 ilmeğimi de siyah ipim ile ördüm. 8. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrardan ilk şişime geldim. Modelimizde 9. sıra. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Yeşilimi alıyorum. Şöyle. Bu sıramızda ilk yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. İlk çileğimizin yaprağını oluşturdum. Arada 3 siyahımız var. İkinci çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. İkinci şişimdeyim. Yine çilek arası için 3 tane siyahımı örüyorum. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. Yine çilek arasında 3 tane siyahımız var. Diğer yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 siyah ve 3. şişimdeyim. Tekrar 2 tane yeşilimi ördüm. Çilek arası için 3 tane siyah. Diğer çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. Yine arada 3 ilmek siyahım var. Bir diğer çileğimi yapacağım. 2 yeşil. 4. şişime geçtim. Şu ikinci yeşilim. 1 siyah ve 2 yeşil. Tekrardan çilek arası için 3 tane siyahımı ördüm. 2 yeşil. 1 siyah, 2 yeşil. Kalan 2 ilmeğim siyah. Modelimizde 9. sıramız böyleydi. Şimdi geldik modelimizde kaçıncı sıramız oldu bu? 7, 8, 9. sıramız. 10. sıramıza geldik. 10. sıramızda hanımlar yapacağım işlem şu. İlk ilmeğimi yeşil ile ördüm. Bakın ilkini yeşil ile örüyoruz. Modelin devamında. Bir siyah, bir yeşil. Bir siyah, bir yeşil. Bir siyah, bir yeşil. İlmeklerin tamamını bir siyah, bir yeşil örüyoruz. İlkini yeşil ile başladık. Devamında bir siyah, bir yeşil ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bir siyah, ikinci şişime geçtim. Bir yeşil. Bir siyah, 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 bir yeşil. Bu şekilde ilmeklerimizi 4 şişimizde de örüyoruz. 10. sıramız bu şekilde. 3. şişimden devam ediyorum. Yine bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. En son bir siyah ördüm. 4. şişime geçtim. Yeşilim ile devam edeceğim. Bir yeşil, bir siyah, 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 bir yeşil ve sonuncu ilmeğim siyah. 10. sıramız böyleydi. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. Çileğimizde 11. sıradayım.
Bu sıramızda da hanımlar işlem şu. İlk çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 3 siyah, 2 yeşil. İlk çileğimin yapraklarını yaptım. Şimdi aralarda birer tane siyahımız var. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 3 siyah, tekrar 2 tane yeşil. İkinci şişimdeyim. İkinci yeşilimi buraya ördüm. Ve yine çilek arası için bir tane siyah örüyorum. Üçüncü çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 3 siyah, 2 yeşil. Yine çilek arasında bir tane siyahım var. Diğer çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 3 tane siyah. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü siyahım. Tekrardan 2 tane yeşil. Çilek arasında bir siyahım var. Diğer çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 3 siyah ve tekrar 2 tane yeşil. Çilek arasında bir tane siyahım var. Bir diğer çileğimi yapıyorum. 2 yeşil. Dördüncü şişimden devam ediyorum. 3 siyah, 2 yeşil. Ve yine çilek arasında bir tane siyahım var. Sonuncu çileğimi yapıyorum. 2 yeşil, 3 siyah, 2 yeşil. Ve sonuncu ilmeğim siyah. 11. sıramızı böylece tamamladık. Geldik modelimizde 12. ve sonuncu sıramız. Sonuncu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 5 siyah, 1 yeşil. İlk çileğimi yaptım. Yine çilek arasına bir tane siyah örüyorum. İkinci çileğimdeyim. 1 yeşil, 5 siyah ve ikinci şişimdeyim. 1 yeşil. İkinci çileğimi de yaptım. Çilek arasında bir siyahım var. Üçüncü çileğimi yapıyorum. 1 yeşil, 5 siyah, 1 yeşil. Yine çilek arasında bir tane siyahım var. Bir diğer çileğimi yapıyorum. 1 yeşil, 5 siyah. Üçüncü şişimden devam edeceğim. 4 ve 5. siyahım. Tekrar 1 yeşil. Çilek arasına bir siyah ördüm. Diğer çileğimi yapıyorum. 1 yeşil, 5 siyah, 1 yeşil. Çilek arasında bir tane siyahım var. Diğer çileğimdeyim. 1 yeşil, 5 tane siyah öreceğim. Tekrardan bir tane yeşil. Yine çilek arasında bir siyahım var. Sonuncu çileğimdeyim. 1 yeşil, 5 siyah, 1 yeşil ve son bir ilmeğim siyah. Evet hanımlar, ilk çilek modelimizi 12 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. Bakın ilk çileğimiz böyle. Şimdi çilek arasına hanımlar bakın yeşil ve kırmızı kullanmayacağız. İlmeklerimizi siyah ipimiz ile öreceğiz. Ardından ikinci çileklerimize başlayacağız. İlmeklerimizin tamamını siyah ipim ile örüyorum. Bu şekilde bakın hepsini siyah ile ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ardından siyah ile bir daha öreceğiz. 2 sıra olacak. 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca siyah ipim ile ördüm geldim. Şimdi 12 sıradan oluşan çileğimizi aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde tekrar ikinci kez yapacağız. Yani burada anlatmaya gerek yok ama sizlere kafanız karışmasın diye modelin ilk sırasını kısaca göstereceğim. Çilekte birinci sıramız. İlk çileğe nasıl başlamıştık hanımlar? İlk 3 ilmeğimizi siyah ile örmüştük. Ardından bir tane kırmızı. Devamında 7 siyah bir kırmızı olacak şekilde çilek devam edecek. Bu şekilde 5, 6, 7 siyah, bir kırmızı. Tekrar 7 siyah bir kırmızı devam edeceğiz. Alttaki modele bakarak bu ikinci modeli de yapabilirsiniz. Ben modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu geri alarak ilk çileğin sıralamalarını takip ederek ikinci çileği de aynı şekilde aynı sayılarla rahatça yapabilirsiniz hanımlar. Zaten ilk çileğin videosunda, ilk modelin videosunda ördüğüm her ilmeği tek tek hem ördüm hem de ördüğüm renkleri tek tek belirttim. Tek tek açıkladım hiç atlamadan
hiç sayıları eksiltmeden, artırmadan birebir aynısını tıpatıp söyledim zaten. Aynı çileği ikinci kez kuracağız. İkinci çileğimiz de bittikten sonra yine yeşil ve kırmızı ipimizi artık kesebiliriz. İkinci çilek bittikten sonra tekrar ilmeklerimizin tamamını, şimdi şu arada yaptığımız gibi 2 sıra siyah ipimiz ile tekrar örelim. Ardından bilek ayrımında buluşalım. Evet hanımlar, ben ikinci çileğimi de tamamladım. Ardından 2 sıra 4 içindeki ilmeklerimi de siyah ipim ile ördüm. Yeşil ve kırmızı ipimi kestim. Uçlarını düğümleyip arkaya uçlarını gizledim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız şu orta kısım daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin şu arka bölümlerine geçtik hanımlar. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına, buralara 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bu ilk 8 ilmeğim bilek kenarına geliyor. Haroşa, bunları düz örüyorum. 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Ön yüzdeyim. Devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Yani bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmek haroşa. Haroşalarımı da aynı şekilde düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi geri döneceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde siyahtan net görünüyor mu bilemedim ama buraya bir diş haroşamız düştü. Şimdi arka yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hep bir topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşa ilmeğimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, bilek ayrımı yaptığımız son şişimize geldik. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Bilek kenarındaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, bilek kenarına geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bakın, bilek ayrımına kadar geldik. Geri döneceğiz yine. Yapacağımız işlem aynı. Bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşa örülüyor. Diğer ilmeklerimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Bakın, 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimizi diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde bu ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arkasını bu şekilde gidiş geliş yapa yapa tamamlayacağız. Baktığımızda patiğimizin şu bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız, birer tane birer diş haroşamız oluştu. 8 ilmekli haroşa yapmıştık. Bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin arka bölümüne buraya toplamda 15 sıra haroşa yaptım. Bu benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Şimdi sizler bu aşamada patiğinizi örerken şu arka bölümü bir kısım ördükten sonra ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor.
Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 diş, yani 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişledi. 4 şişimdeki 14'er ilmeğim şöyle tek şişte toplandı. Bakın dümdüz duruyor. Ben bu aşamada bana kolaylık sağlasın diye, topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. Hanımlar, zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için bu orta kısımda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm, devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de kesimimi yaptım. İkinci kesimi yaptık. Bakın bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptıktan sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumuzu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Kesimimi yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde kalan ilmekleri de keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topladım. 2 de zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Hemen ipimizin ucunu şöyle gizliyorum. Evet, topumuz şöyle. Tek taraflı bir kesim, ayağı giydikten sonra izi bile belli olmuyor. Çok temiz, düzgün bir görüntüsü oluyor bu gizli kesim topuğun. Evet, patiğimiz böyleydi. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte
beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu. Buyurun. Diğer kenarımız. Patik bu. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.